Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melekçil. Bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz çok güzel iki renkle çalıştığımız desenli beremizin yapımını anlatacağım. Beremizi misinalı şişle tamamen dikişsiz olarak hazırladık. Beremizin desenini eşit ayarlayabilmek için ilmek sayısını 4'ün katları artı 1 ilmek çekerek başlayacağız. Biz bu bereyi 12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için hazırladık. Daha küçük yaş grubu için çalışmak isterseniz verdiğim ilmek sayısını azaltıp yine 4'ün katları artı 1 olacak şekilde ayarlayarak küçültebilirsiniz. Beremizi 80 ilmekli lastik kısmından başlayıp sonrasında desen yapımına geçeceğiz. En son tepe kısmını ayarlayıp pomponumuzu yerleştirerek beremizi tamamlayacağız. Himalaya'nın Everyday Big Anti-Peeling ipliğini kullandım. Her iki renkten birer yumak yeterli gelecektir. 6 milim kalınlığında 40 santim uzunluğunda misinalı şişimiz var. Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz ipliklerle çalışabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve hadi şimdi vakit kaybetmeden beremizin yapımına başlayalım. 80 artı 1 ilmek atarak beremize başlıyoruz. Burada fazladan attığımız artı 1 ilmeğimizi örgümüze başlamadan önce düğüm yapmak için kullanacağız. Ben ilmeklerimi, ipimi bu şekilde parmağıma doluyorum. Şişimi aradan geçirip ipimi şişimin üzerine alarak ilmeğimi oluşturuyorum. Sizler alışkanlığınıza göre ilmeklerinizi nasıl rahat çıkarıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Şimdi 80 artı 1 ilmeğimizi atalım. İlmeklerimi attım. Şişimi bu şekilde daire haline getirdim. Şimdi burada attığımız fazladan bir ilmeği sağdaki ip olan şişimize alıyoruz. Bir birisindeki ilmeği onun üzerinden geçirerek örgümüzü burada sabitliyoruz. Şimdi burada ilmeklerimizi bir düzden bir tersten örerek lastik örgümüzü yapacağız. İlk ilmeğimizi düz örgü yaparak başlayacağız. İpimi arkaya alıyorum. Şişimi ilmeğimi bu şekilde ön çaprazdan geçirip ipimi üzerine dolayarak ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi yanındaki ilmeğimi ters olarak öreceğim. İpim ön tarafta. Şişimi ilmeğimi bu şekilde girip ipimi üzerine dolayarak ters örgümü yapıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Yandaki ilmeğimi düz örüyorum. İpim ön taraftayken yandaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi bu şekilde bir düzden bir tersten örerek sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimizi bir düzden bir tersten örerek ilk sıramızı tamamladık. Sıra başlarınızı karıştırmamak adına bu şekilde bir ilmek belirleyici ya da farklı renkte bir iplik kullanabilirsiniz. İkinci sıraya geçiyoruz. Burada yine düz ördüğüm ilmeği düz örerek ikinci sıramıza başlıyoruz. Yanında gelen ilmeğimizi ters örmüştük. Bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Sırada gelen ilmeğimi düz örüyorum. Yanda gelen ters ilmeğimi yine aynı şekilde ters örüyorum. Sırada gelen düz ilmeğimi düz örüyorum. Yandaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Lastik örgümüzü bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 7 sıra boyunca her sırada düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek sıralarımızı tamamlayalım. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Sıralarımı tamamladım. Bir de birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra boyunca lastik örgümüzü ördük. Şimdi bundan sonra tüm ilmeklerimizi her sırada düz olarak öreceğiz. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi düz örgü yaparak sıra sonuna kadar örelim. Sonraki sırada desenimizi kurmaya başlayacağız. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi bu sırada desenimizi kurmaya başlayacağız. Beyaz ipimi kırmızı ipime bağladım. İki rengimizi aynı anda örerek ilerleyeceğiz. Ve aynı zamanda bu şekilde bakın belimizin iç kısmında temiz bir görüntü oluşması için örmediğimiz ipimizi aralarda yürüterek ilerleyeceğiz. Bu sıramızı bir beyaz 3 kırmızı örerek ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimizi beyaz rengimizle örüyoruz. Ve beyaz ipimizi bu şekilde sol tarafta tutuyoruz. Şimdi kırmızı ipimizle 3 tane ilmek öreceğiz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örerken burada beyaz ipimizi araya alacağız. Şişimi ilmeğime bu şekilde geçiriyorum. Beyaz ipimi şişimin üzerine alıyorum. Ve ilmeğimi bu şekilde oluşturuyorum. Beyaz ipimiz bu şekilde arada kalmış oldu. Şimdi
Beyaz ipimi yine sol tarafta bırakıp 3. ilmeğimi de kırmızı ipimle örüyorum. Şimdi bir tane beyaz öreceğim. Beyaz ipimle bir ilmek ördüm. Şimdi 3 ilmeğimi kırmızı öreceğim. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örerken beyaz ipimi bu şekilde şişimin üzerine alıp ilmeğimi o şekilde oluşturuyorum. Üçüncü ilmeğimi de kırmızı örüyorum. Şimdi bir ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum ve bu ipimi sol tarafta bırakıyorum. Şimdi 3 ilmeğimizi kırmızı ile öreceğiz. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örerken beyaz ipimi şişimin üzerine alıp ilmeğimi o şekilde oluşturuyorum ve beyaz ipimi arkadan yürütmüş oluyorum. Şimdi 3. ilmeğimi de kırmızı ile örüp yandaki ilmeğimi beyazla örüyorum. Uzun geçişli iplerimizi aralarda bu şekilde yürüteceğiz arkadaşlar. Örgümüzün arkasında da böyle temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bir beyaz 3 kırmızı olarak örelim. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar bir beyaz 3 kırmızı örerek tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bu sırada bu kez kırmızı ipimizi arkadan yürüteceğiz. İlk 2 ilmeğimi beyazla örüyorum. 1 2. Şimdi 3 ilmeğimi beyazla öreceğim. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örerken kırmızı ipimi arkadan yürütüyorum ve 3. ilmeğimi de beyazla örüyorum. Sırada gelen ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Sıra sonuna kadar 3 ilmeğimizi beyaz, 1 ilmeğimizi kırmızı örerek devam edeceğiz. Sıra sonundaki son ilmeğimizi beyaz rengimizle öreceğiz ve bu sıradaki renk geçişlerimizi eşitlemiş olacağız. Sıramı tamamladım. Bakın burada beyazla ördüğümüz ilk 2 ilmeğimiz sıra sonunda ördüğümüz beyaz ilmeğimizle birleşti. Bu sıradaki ilmek geçişlerimizi böylelikle eşitlemiş olduk. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda ilk ilmeğimizi kırmızı rengimizle örerek başlıyoruz. Şimdi 3 tane beyaz öreceğim. İlk beyazımı ördüm. İkinci beyazımı örerken kırmızı ipimi arkadan yürütüyorum ve 3. beyaz ilmeğimi de örüyorum. Şimdi bir ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Sırada gelen 3 ilmeğimi beyazla örüyorum. 1. İkinci beyazımı örerken ipimi arkadan yürütüyorum ve 3. beyaz rengimi örüyorum. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bir ilmeğimizi kırmızı, 3 ilmeğimizi beyaz ipimizle örelim. İlmeklerimi bir kırmızı, 3 beyaz olarak sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda renklerimizin yerlerini değiştirmeden kırmızı ilmeğimizi kırmızı, beyaz ilmeklerimizi beyaz örerek bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi sıramızı aynen bu şekilde tamamlayalım. Tüm ilmeklerimi aynı renklerle ördüm. Sıramızı tamamladık. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimizi kırmızı rengimizle örüyoruz. Yandaki ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Sırada gelen 3 ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örerken ipimi arkada yürütüyorum ve 3. ilmeğimi de kırmızı ile örüyorum. Sırada gelen ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Bu sıramızı bir beyaz 3 kırmızı olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonundaki son ilmeğimizi kırmızı ipimizle örüp sıramızı tamamlayacağız. Sıramı tamamladım. Son ilmeğimi de kırmızı rengimle örüp bu sıradaki renk geçişlerimizi de böylelikle eşitlemiş olduk. Yeni sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızdaki ilk ilmeğimizi beyaz rengimizle örüyoruz. Sırada gelen 3 ilmeğimizi kırmızı rengimizle öreceğiz. Sıra sonuna kadar bir beyaz 3 kırmızı rengimizle örüp bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. İlmeklerimin sıra sonuna kadar bir beyaz 3 kırmızı örerek sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimizi beyazla örüyoruz. 1 ve 2. Yandaki ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Yanda gelen 3 ilmeğimi beyazla öreceğim. İlk ilmeğimi örüyorum.
İkinci ilmeğimi örerken ipimi arkada yürütüyorum. Ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Yandaki ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bir kırmızı 3 beyaz örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonundaki son ilmeğimizi beyazla örüp sıramızı tamamlayacağız. Sıramı tamamladım. Yine son ilmeğimi beyaz örerek sıradaki renk geçişlerimizi eşitlemiş olduk. Yeni sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda beyaz ilmeklerimizi beyaz, kırmızı ilmeğimizi kırmızı olarak sıra sonuna kadar örelim. Bu sıramı da aynı şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Beremizin bu desen kısmını tamamladık. Şimdi bundan sonra beremizin beneklerini yerleştireceğiz. Ben bu berede ana rengi beyaz, benekleri kırmızı rengimle öreceğim. İlk ilmeğimi kırmızı rengimle örüyorum. Yandaki 3 ilmeğimi beyaz rengimle öreceğim. 1 2 ve 3. Yandaki ilmeğimi kırmızı rengimle örüyorum. Beneklerin arasında bu şekilde 3 ilmek bırakacağız. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bir kırmızı 3 beyaz olarak örelim. Sıramı tamamladım. Desenimizden sonraki ilk benekleri yerleştirdik. Şimdi bu sırada kırmızı ipimizi bırakıp tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar beyaz ipimizle öreceğiz. Beneklerin tam ortası. Bakın burada arada 3 tane beyaz ilmeğimiz vardı. Bu 3 ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe denk geliyor. İlk beneğimizi buraya denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Beyaz ipimizle 2 ilmek örüyoruz. 1 2. Şimdi kırmızı ipimizle ilk beneğimizi yapıyoruz. Bakın beneğimiz ortadaki beyazın tam üzerine denk geldi. Şimdi beneklerimin arasında 3 tane beyaz ilmek öreceğim. 1 2 ve 3. Kırmızı ipimle bir ilmek örüyorum. Bakın beneğimiz ortadaki beyazın tam üzerine denk geldi. Şimdi sıra sonuna kadar 3 beyaz bir kırmızı ile öreceğiz ve beneklerimiz alt sıradaki beneklerin ortasında kalmış olacak. Sıramı tamamladım. Bakın beneklerimiz alt sıradaki beneklerin ortasına denk geldi. Şimdi bu sırada tüm ilmeklerimizi beyaz ipimizle öreceğiz. Sonraki sırada tekrar beneklerimizi bu şekilde ortalayarak yerleştireceğiz. Beneklerimiz her sırada bir alt beneğin ortasında kalmış olacak. Şu anda benekli sıralarımız 2 oldu. Bu sıralarımız 9 olana kadar örelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Sıralarımı tamamladım. Aralarda birer sıra beyazla örerek beneklerimi 9 sıra boyunca ördüm. Son beneğimden sonra bir sıra daha beyazla ördüm. Kırmızı ipimizle artık işimiz bitti. Şimdi bu sırada azaltmalara başlayacağız. Bu sıramızda 8 ilmek örüp bir tane azaltma yapacağız. Şimdi 8 ilmeğimizi örelim. İlk azaltmamızı birlikte yapalım. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 2 ilmeğimizi aynı anda örerek azaltma yapacağız. 2 ilmeğimi bu şekilde aynı anda düz örerek ilk azaltmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 8 ilmek örüp bir tane azaltma yapacağız. 80 olan ilmek sayımız bu sıranın sonunda 72 ilmeğe düşecek. Sonraki sırada azaltma yapmadan 72 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Ondan sonraki sırada tekrar azaltmalara geçeceğiz. İlk azaltmamızdan sonra 72 ilmeğimi bir sıra ördüm. Şimdi bu sıramızda 7 ilmek örüp bir tane azaltma yapacağız. 72 olan ilmek sayımız sıra sonunda 64 ilmeğe düşecek. Sonraki sırada bu 64 ilmeği bir sıra örüp sonrasında tekrar azaltmalara geçeceğiz. 64 ilmeğimi bir sıra ördüm. Şimdi bu sırada 6 ilmek örüp bir tane azaltma yapacağız. 64 olan ilmek sayımız sıra sonunda 56 ilmeğe düşecek. Bu 56 ilmeği yine arada bir sıra örüp sonrasında tekrar azaltmalara geçeceğiz. 56 ilmeğimi yine bir sıra ördüm. Bu sırada son azaltmalarımızı yapacağız. 5 ilmek örüp bir azaltma yaparak ilmek sayımızı 48'e düşüreceğiz. Bu 48 ilmeğimizi yine bir sıra ördükten sonra ilmeklerimizi büzmek için ipimizi uzunca keseceğiz. Beremizin örgüsünü bitirdik arkadaşlar. İpimi kestim ve bu şekilde bir yün iğnesine geçirdim. Şimdi ilmeklerimizi ipimize toplayacağız. İlmeklerimizi bu şekilde ipimize geçirip buradaki açıklığı büzdürüp kapatacağız. İlmeklerimi büzdürdüm. Şimdi bu ipimizi arkadan sabitleyip gizleyeceğiz. Kırmızı ipimle bu şekilde bir pompon hazırladım. Ve yine iğne yardımıyla berenin bu tepesindeki boşluktan girip ipimi burada arkada sabitleyip gizleyeceğim. Beremizi tamamladık.
Çok güzel ve çok severek çalıştığım bir tarif oldu. Umarım sizler de benimle birlikte buraya kadar severek örmüşsünüzdür. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.